Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Doktor Oetker zencefilli tarçınlı kurabiye paketini deniyoruz. Bu gördüğünüz kar görünümlü, yenilebilir, çok sevimli küçük evimizi yapacağız ve evimizden artan hamurla da etrafındaki şekilli kurabiyelerimizi yapacağız. Tarifimiz biraz aşamaları fazla olduğu için uzun sürebilir. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilerseniz önce kutu açılımıyla ardından da kurabiyemizin yapılış aşamalarına geçelim. Şimdi zencefilli tarçınlı kurabiye paketimizi açıyoruz. Kutumuzun içerisinde bir tane un karışımı paketimiz var. Bu şekilde. Evimizi süslemek için de kullanacağımız glazür toz karışım paketi koymuşlar. Kutumuzun içeriği bu şekilde. Şimdi un paketimizi kasemize döküyoruz. Unumuzun üzerine bir tane yumurta var. Onu ekliyoruz. ...125 gram margarin ya da tereyağı nasıl istiyorsanız... ...bunu da ekledikten sonra kurabiyemizin hamurunu yoğurmaya başlayacağız. Ve görüyorsunuz iyice bütün malzemeler karışana kadar yoğurmaya devam ettik. Biraz daha böyle son rötuşları yapalım. Hamurumuzu şöyle bir test ediyoruz. Gayet iyi. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Hamurumuz kenarda dinlensin. Şimdi kutunun üzerinde evimizi yapmak için içeride ölçülerin olduğunu gösteriyor. Açıyoruz. Ve bu ölçülere göre yağlı kağıda çizip tek tek keseceğiz makasla. Yağlı kağıdı paketin üstüne koyuyorum ve kurşun kalemle bu şekilde tek tek bütün şekilleri çiziyorum. Toplamda zaten 7 parça olacak bize lazım olan. Onları yaptıktan sonra kesme aşamasına geçebiliriz. Bir de şimdi makasla kesiyoruz. Ben arka duvarı keserek başladım.
Şimdi bütün kalıpları bu şekilde kesip kenara koyuyoruz. Bu aşamada artık hamurumuzu açmaya başlayacağız. Bu gördüğünüz hamurun yarısını alıyorum açmak için. Elimle biraz toparlıyorum ve daha sonra yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Ve üzerine bir tane daha yağlı kağıt seriyorum. Ondan sonra merdane yardımıyla hamurumuzu iyice açıyorum. Hamurumuz biraz sert bir hamur olduğu için açarken zorlanabilirsiniz. O yüzden oldukça böyle kol kuvveti uygulamanız gerekiyor. Yani kol gücü gerektiriyor. Ve görüyorsunuz iyice hamurumuzu açtık. Bu aşamadan sonra yağlı kağıdımızı kaldırıp kalıplarımızı koyarak kesebiliriz. İlk önce evin zeminini koyarak başladım. Pizza ruleti yardımıyla iyice kesiyorum. Şimdi kenardan artan hamurlarımızı toparlayacağım. Diğer hamurumuzu ekleyip tekrar açacağım. Yani hiçbir şekilde hamurumuz ziyan olmuyor yani. O yönden içiniz rahat olsun. Bu şekilde kaldırmayı denedim ama oldukça zor olacağını fark ettim. O yüzden kestiğimiz kalıp tepsiye gelecek şekilde çevirerek çekmeyi denedim arkadaşlar. Öyle daha iyi oldu. Şimdi bu aşamada biraz böyle hassas olmamız gerekiyor. Hamurumuzun şeklinin bozulmaması için. Ve diğer parçalara devam edebilirim. Ve yine aynı şekilde iki yağlı kağıt arasında hamurumu açtım. Şimdi arka duvar ve yan duvarı keseceğim. Onun kalıplarını koyuyorum. Yine pizza ruleti yardımıyla keseceğim. Aynı şekilde tepsimize o kestiğimiz kalıplar altına gelecek şekilde koyuyoruz. Zaten altında kalıplar olduğu için gayet rahat pişiyor. O konuda içiniz rahat olsun.
Şimdi artan hamurumuzla bu şekilde şekilli kurabiyeler yaptım. Böyle yıldıza benzeyen bir şeklimiz vardı. Ve de böyle ayıcığa benzeyen bir kalıbımız vardı. Onunla yaptım. Hem kalan hamurumuzu da bu şekilde değerlendirerek israf etmemiş oluyoruz. Kalıbı bastıktan sonra hamura böyle biraz sallıyorum arkadaşlar. Daha rahat şekillerimiz çıksın diye. Şimdi de böyle hilal gibi bir aya benzeyen şekil var. Onu yapıyorum. Kalan hamuru da böyle değerlendirdikten sonra diğer aşamaya geçiyoruz. Fırınımızda 18-22 dakika arasında 170 derecede alt üst ayarda pişiriyoruz. Görüyorsunuz evimizin kalıpları pişti. Diğer şekilli kurabiyelerimiz de pişti. Bundan sonra diğer aşamaya geçebiliriz. Şimdi evimizi süslemek için kullanacağımız glazürü hazırlayacağız. Toz karışımı kasemize döküyoruz. Toz karışımın üzerine 2 yemek kaşığı su eklememiz söylenmiş tarifte. Ben de o şekilde yapacağım. İyice karıştırıyoruz şimdi. Ve görüyorsunuz bayağı kıvama ulaştı. Şimdi glazürümüzü krema torbasına doldurdum ve evimizin zeminine başlayacağım. Zemine böyle birkaç damla glazür sıkarak patisserie tabağımıza yapışmasını sağlayacağım ki evimiz sallanmasın, hani dengede kalsın. Birkaç dakika böyle bunun donmasını bekleyelim. Şimdi evimizin yan duvarına glazür sıkacağım ve zemine yapıştıracağım. Çay bardağından destek alabilirsiniz dengede kalabilmesi için. Arka duvarı da yapıştırdım arkadaşlar. Çünkü tek başına parçamız ayakta durmuyor, zor oluyor. Şimdi diğer yan duvara geçiyoruz. Ona da glazür sıkacağız ve yapıştıracağız. Şimdi ön duvarımızı da alacağız ve glazürleyip yapıştıracağız.
Şimdi diğer parçalarla birleştirebiliriz. İki yan duvarın arasına gelecek şekilde yapıyorum. Daha iyi tutunması için birbirine. Biraz donduktan sonra çatıya geçeceğiz. Şimdi arka duvara ve ön duvara glazür sıkacağım. Çatının bir tarafını yapıştıracağım. Ve şimdi çatımızı yapıştırıyorum. Bu donduktan sonra diğer tarafa geçeceğim. Aynı şekilde duvarların üzerine glazürden sıkıyorum ve çatıyı yapıştıracağım. Ve son kalan parçamızı da yapıştırıyoruz. Şimdi iyice donmasını bekliyoruz. Tüm parçalar iyice donduktan sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar geldik en eğlenceli yerine. Şimdi evimizin zemininle olan bağlantı yerlerini bu şekilde glazürden sıkıyorum. Kar görüntüsü vermek için. Aynı şekilde şeritlere de devam ediyorum. Güzel görünsün diye. Diğerine de aynı şekilde. Yan tarafa geçtim. Şimdi arkaya geçiyorum. Arkasından aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi çatı görünümü vermek için çatıya bu şekilde şekiller yapıyorum. Diğer tarafını da yapıyorum çatının aynı desenleri.
Çatının üst tarafına yaptım glazürle. Şimdi ön tarafına geçeceğim. Böyle sarkmış kar görüntüsü vermek için bu şekilde bir şey yapmaya çalıştım. Hafiften böyle aşağı çekince zaten bu görüntüyü elde ediyorsunuz. Çok zor değil yani, oldukça kolay. Kapının üzerine bir süs yapıyorum şimdi. Yan tarafına geçiyorum. Çatının alt tarafına da aynı kar görüntüsünü vereceğim. Aynı bu şekilde hafif böyle çektirerek bırakıyorum. Şimdi yan tarafına küçük bir pencere yapıyorum. Diğer yan tarafına da yaptım aynı pencereden. Şimdi çatının arka kısmına, diğer ön taraflarına yaptığımız uygulamadan devam ediyoruz. Diğer kalan yeri de yapıyorum çatının. Aynı şekilde o görünümü veriyorum. Ve de şimdi etrafına şekilli kurabiyeleri dizdikten sonra süsleme kısmındayız. Hindistan cevizimizi her yerine serpiştiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra da pudra şekerimize geçeceğiz. Küçük bir süzgeç yardımıyla pudra şekerimizi de her tarafına yayılana kadar bu şekilde döküyoruz.
Şimdi her tarafını size göstermek istedim böyle detaylı bir şekilde. Dilerseniz özel günlerinizde ya da yılbaşı günlerinde bunu yapıp sofranıza eşlik edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir şey oluştu yani. Pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Hem de yaparken çok eğleneceğinizi varsayıyorum. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Herkese mutlu yıllar. Wow.